Merhaba arkadaşlar, Genç Nargile Ustası'na kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nargile takımı evde nasıl yapılır, evde nasıl tütün ayıklanır ve nargile nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Yapışmış kral. Something great, that's my way. Every single day, I'm gonna make. Biz aldık, 15 liraydı Eminönü'nden, 10 liraya aldık. Kömürümüz 3 lira. Ondan sonra bir de kesilmiş folyomuz var. Kesilmiş folyomuz da 2 lira. Şimdi başlıyoruz. İlk önce içinde bir yumuşatın, bir karıştırın tütünü. Biz limon yapacağız, portakal limon. Elma limon pardon. Yaptıktan sonra ortadan ikiye kesin. Bıçak kesmiyor. Evet arkadaşlar, bıçağımızı bulduk. Ortadan ikiye kesiyoruz. Evet, kestik arkadaşlar. Çıkartın yarısını. Evde elmanın içinde yapacağımız için çok tütüne ihtiyacımız yok. Bize fazlasıyla yeterli zaten. Hatta daha az da kullanabilirim. İlk önce tütünü bir açın. Ayıkların içeri çok var mı içinde? Tütün bize fazla bile gider hatta. Birazcık ayıklayın tütünü. Kesin. Evet arkadaşlar, tütünümüz hazır. Hemen bir elimi yıkayayım. Arkadaşlar bir tane elmamız, bir tane kavanozumuz var. Elmanın başından şuradan kesiyoruz. Çek kardeşim. Buradan birazcık oyuyoruz elmanın içimizi. Ben şunu oyduktan sonra hemen geliyorum. İçini oymaya çalışacağım. Gel yakın çekim alalım. Bunu yapmamızın sebebi içindeki çekirdeklerin dışarı atmamız. Bakalım. Bastırın arkadaşlar içinde. Evet arkadaşlar, burada çıkacak. Tamam. Çıkartamıyoruz. Evet arkadaşlar, çıkarttık. Şöyle bir boşluk oldu içinde. Hemen yapıyoruz önümüzü. Damla peçete alabilir miyim? Asistan kardeşim. Direkt şuradan kutusunu getir. Peçete birazcık daha ver. Evet arkadaşlar, bunun için kurutuyoruz. Ki ıslanmasın tütün diye. Tütünümüzü ayıkladık. Tütünün de az bir şey şerbetini alacağız. Limon aroması kullanıyoruz. El Safa. Ayıkladıktan sonra kürdan alabilir miyim? Evet arkadaşlar, biraz yakın çekim alabilir miyiz? Kürdanlarımız geldi. Kürdanları ikiye ayırıyoruz. Ortadakiye. Ayırdık. Şimdi içine tütün kaçmasın diye kürdanlarımızı buraya saplıyoruz. Deliğin olduğu yere. Şöyle bir kanal açacağız. Yakın çekim alabilir miyim? Kaçlayan nargile tütünü kaçırırsın diye. Evet. Tütün kaçarsa kötü olur. Paramız başa gider. Aynen. Birazcık şunu yakınlaştıralım.
Birazcık daha sık yapalım. Şurada biraz boşluk kaldı. Bu videoda iki videonun birleşimi arkadaşlar. Buna gerek kalmadı. Hem nargile nasıl yapılır? Bunu lili olarak düşünün. Birazcık dik tutabilir miyiz kamerayı? Şöyle. Evet. Tütünü ilk önce parmaklarımızı ayıklıyoruz. Tane tane olsun diye. Yavaş yavaş servisliyoruz. Evet. Fazla bastırmayın. Çabuk tıkanıp yanmasın. Kıl vardı. Kıl alalım. Bir tadım testi yapacağız. Eminönü'nden aldık biz bunları. MMC'nin tütünleri vardı. 10 liraydı, bu 15 liraydı. Adam bizi bunu ona bıraktı. Evet, bu kadar yeter. Tamamdır. Bir tane daha kürdan alabilir miyiz? Su yere düşmüştü, onu verir misin? Çekme. Kürdanı aldıktan sonra ortasını birazcık bir delik açıyoruz ki hava kanalı açalım şuraya. İçeri göreceğiz şuradan. Şu şekilde bir delik, küçük bir delik. Bu burada tamam. Tütünlerimizi toplayalım, ziyan olmasın. Su bir tane buzdolabı poşeti verir misin? Buzdolabı. Buradaki tütünleri de çıkartalım. Hepsini bir poşete aktaralım. Evet. Bir tanesinden yaklaşık 3 tane çıkabilir. Evet, kullanma ve içime bağlı. Ben bu kadar tütün koydum. Belki bittikten sonra ikinci bir kafayı yaparım. O önemli değil. Boş yere nargile de dışarıda 40 lira para vermeyin. Aynen. Nargile takımınız varsa zaten bunu lüle olarak kullanıp da biz lüleyi yerine elma kullandık. Portakal da kullanabilirsiniz, portakal limonlarla olarak. Aynı zamanda közlerimiz de oluyor. Közlerimizi de gösterelim. Közlerimizi hemen bir çevirelim. Yalnız bu közler çok kaliteli bir şey değilmiş. Onu anlamış olduk. Çok dağılıyor. Aynen. Fazla bize gitmez. Böyle kalsın, közler doluyor orada. Dağıttık her yeri, aynen öpecek belamızı. Atalım bunların hepsini çöpe. Buzdolabı poşetini çekelim, şöyle yakın çekim. Buzdolabı poşeti almamız sebebi bütün sütleri içine koyacağız. Ki süt ziyan olmasın lan, biz daha 2 tane daha çıkartırız aynı şekilde. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bu çok uzun bir içme olmaz. 1 saat, 1,5 saat, en fazla 1,5 saat bile sürmeyebilir. Niye? Çünkü dile birazcık küçük. Dilenin küçük olması mesela közlerimiz de büyük olacak herhalde. Buna büyük Aynı gidebilir. zamanda bu serinin devamı portakalla da gelecek. Evet. Ve kavanozla yapıyoruz tütünü. Böyle bir kavanoz. Hani şöyle büyük bu bardaklarda da yapabilirsin. 2 bardağı alabilir miyiz? Şunun gibi bardaklarda da yapabilirsiniz. Bu daha rahat olur. Yani bu da olur ama altları geniş ama normal su bardağıyla olmaz. Bunlar büyük bardak diye bunları kullanıyoruz. Arkadaşlar onu böyle koyduktan sonra iyice bir bastırıyoruz. Aradığında bir hava kalmayacak şekilde. Böyle bastırdıktan sonra folyomuzu çıkartacağız. Hemen folyomuzu çıkartıyoruz. Katlanmış bu folyo içinde. Çıkarttık bir tane. Mat tarafını ben yapıyorum, tercih ediyorum. Bu şekilde gerginleştirerek dik çekim alıp yakından dik. Şimdi kürdanı deleceğiz. Ben çift folyo kullanacağım hemen yanmasın diye. Şöyle bir tane daha alıp. Birazcık folyo benim ince. Diğerleri gibi kalın değil. İkinci folyoyu da çekiyoruz. Közlerimiz oldu bu arada. Böyle iyice sıktıktan sonra Eyüp'ten birazcık daha kürdan alabilir miyiz? 5-6 tane. Buna deleceğim. Okay. Kürdanları bu şekilde yarım yarım şey yaptıktan sonra, kırdıktan sonra bu şekilde yanlarına saplıyoruz ki hava almasın. Olay. Alalım onları. Olun Ömer Bey. Şunları ortadan kırıyoruz. Şöyle hepsini teker teker saplayacağız. Ki hava almasınlar, bize daha sonra problem çıkartmasınlar. Bant da kullanabilirsiniz, mesela portakalla falan bant kullanabilirsiniz ama
elma içinde daha iyi durduğu için ben elmayı iş yaptım. Banta da gerek duymadım. Normalde portakal limon nane yapacaktım. Portakal bakkalda bulamadım portakalı. Çok fazla içine sokmayın ki tüne etkilemesin. İçinde yanabilir. Ama bu kadar yeter ama daha sık olsun. Maksat o. Evet arkadaşlar, şöyle bir görüntüsü oldu nargilemizin. Hani natural nargile dedikleri aslında bu. Farklı bir şey yok. Ortasından bir tane daha delik açıyoruz. Şöyle. Sonra etrafını delmeye başlıyoruz. Kalın olduğu için biraz zor deliniyor. Parmağınızı da şöyle koyun ki, şu şekilde koyun ki fazla büyük delikler açmayın. Diğer türlü çabuk köz ısı verir ve yanar. Birazcık küçük açın deliklerinizde. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey unuttuk yine. Pipetleri Pipeti öyle takacağız. koymayı unuttuk. Şöyle bir tane pipeti alıyoruz. Yıkalım hemen biz pipeti. Pipeti aldıktan sonra şöyle bir kontrol yapıyoruz. Ben pipetin şurasından, şu kıvrımından keseceğim. Yine birileri geldi. Malum. Pipeti koyduktan sonra altını çeviriyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Bastırdık. Altta görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hemen onun yanına bir tane daha pipet alıyoruz. Pipetimiz nerede? Örü pipetimiz. Burada. Diğer pipeti dolduk. Diğer pipeti kesmeyeceğiz. Çünkü patlayıp oradan içeceğiz. Evet. Sonra benim hep unutkanlığımdan dolayı bir kez daha çıkartıyoruz biz bunu. Sonra bakacağız ne taraftan giriyor. Bu kadar bir mesafe kaldı ya. Biz şurayı yırtacağız. Folyonun olduğu yere. Buradan sipsiyemizi yapacağız. Marpucumuzu. Burayı yırttıktan sonra şuradan deliyoruz. Yalnız zor deliniyor, hem de bayağı zor deliniyor. Ben çıkarttıktan sonra bir de bu tarafını bir sokalım. Bıçakla da Pipetimizi temizleyeceğiz. Bıçakla açarsam hava alır. Hava alırsak yapamayız. Pipetimizi temizleyeceğiz arkadaşlar da. Sıkıntı biraz. Benimkiler meyve suyu pipeti olduğu için, kalın pipet olsaydı hiç böyle bir problem yaşamazdık. Hemen bakalım. Deliğimiz buradaydı. Buradan biz ne tarafa soktuysa. Hah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Biz bunu tekrar geri çekeceğiz. İçindeki elma pisliğini alacağız. Yani pislik değil de elmanın içine alacağız. Ki hava olsun. Sonra bir kontrol yaptık. Ondan Pipeti sonra yıkayacağız. bunu da yapacağız. Bunu da tekrar içine koyuyoruz. Sonra pipeti tekrardan içine koyuyoruz. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Ya senin ben. Evet arkadaşlar, bu şekilde çıkıyor. Hemen bakalım. Çok güzel. Elma tadını alıyoruz. Bunu komple tutar mısınız lütfen? Anladım. Şunu tutun. Şuradan alttan tutun. Suyunu koyuyoruz.
elmayı koyduk. Bastırıyoruz arkadaşlar ki hava almasın. Bu çok önemli. Şimdi közlerimizi koyacağız. Bakıyoruz. Şuradan çekebilir miyiz? Gelmiş. Kontrolümüzü yapıyoruz. Olmuyor. Niye olmuyor? Dur bir dakika. Evet, şöyle bir problem var. Burası tıkalı değil. Geniş bir delik açtığımız için buraya. Buradan hava alıyor. Ben bu havayı bir şekilde kapatıp geliyorum. Bir deneme testi yapalım. Altını bantladık. Bakın köpürecek mi? Evet arkadaşlar, köpürüyor ama çekimi çok zor. Altını şöyle gösterebilirsek. Birazcık dik tutalım. Bantladık arkadaşlar. Şöyle peçete koyup bantladık altını. Oradaki hava kalınlığını engelledik. Şimdi közlerimiz burada. Çıkın oradan mı? Köz çok beklediğinden dolayı. Evet. Közde 5 para etmez yalnız. Altını çizeyim. Baksana köz bitti. Köz bitti. Şimdi yeni köz alacağız. Bitmesine yakın. Deneme testini ben yapıyorum. Açalım da. Bekle oğlum, böyle açalım. Arkadaşlar açtıktan sonra tekrar geleceğiz size. Evet arkadaşlar, deneyimiz testimizi yapıyoruz. Benim kuzenim. Gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar, evde yapıp deneyebilirsiniz. Şu anda daha açılmadığından dolayı yeni az duman çıkıyor. Bir dakika olmadı video. 2-3 duman çektik yani. Fazla zamanımız yok diye. Halka da yapamıyor. Halka yapmayı bilse. Sık sık videolar gelecek Umut'la da. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. bu videoda nargile nasıl yapılır? Evde nargile yapmayı ve burada kavanoz şişesinden nargile takımı yapmayı gösterdim. Bu videoların inşallah serisi gelir. Öbür serimizde Bekliyoruz. portakalla yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir değişiklik yaptım. Tek folyoya düşürdüm. Yanında bantladım folyonun yanlarına. Şimdi performansa bakın. Tadında hiçbir değişiklik yok. Mükemmel bir kalite. Bakın görüyorsunuz. İçe kardeşim. Fokurdamayı izleyin. Üfle bakayım. Yavru ejderha seni. Ver biraz da ben de çekeyim. Bir halka yapayım. Şov yapayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi performansı. Yapıyorum bu işi. Bu videonun devamı gelecek. Kalite.